Sonuç itibariyle futbol Türkiye'nin, dünyanın önemli gerçekliklerinden biri ve hani uyuşturucuyla, alkolle, diğer zararlı madde her ne varsa hiçbiriyle anılmaması gereken en önemli şeylerden biri. Çünkü spor, ama maalesef birçok şeyle bugüne kadar andık. Şimdiye kadar bahis soruşturması onun dalgalarını ve etkilerini konuşuyorduk. Ama çok daha farklı bir yere götürebilecek bir bilgi. Saadettin Saran yurt dışında döndüğünde doğrudan emniyete gidecek diye Emre zaten bilgiyi verdi. Böyle bir şey bekleniyor muydu? En azından hani her yerin kulisi olur, her yerin koridoru olur. Böyle bir bilgilendirme, böyle bir sızan bilgi var mıydı, yoksa herkes için sürpriz mi? Sızan bilgi vardı. Yani bu işte Saadettin Saran Başkan'la ilgili ifadeye çağrılacak, soruşturmaya dahil edilecek, onun da ismi geçiyor anlamında sızan bilgiler vardı ama bu kadar net bir şekilde evinde bir arama yapılması meselesi beklemiyorduk tabii. Yani hiç beklemiyorduk. Diğer taraftan Olimpia Milan maçına, Euroleague'deki Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda oynadığı ve kazandığı Olimpia Milan maçına gitmişti. Milano'da şu anda kendisi. Ve hemen onun yurt dışına çıktığı bir dönemde bu arama gerçekleştirildi. Bu arada daha önce yurt dışına çıkış yasağı vardı, başka bir konuyla alakalı. Bu yasa dışı bahis konusuyla alakalı. Daha önce ifadesi alınmıştı. Yurt dışına çıkış yasağı da vardı Sayın Saadettin Saran'ın. Yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı. Hayır. Kaldırıldıktan sonraki ilk deplasman bu. Yani tesadüf eseri. Anladım. Tam da yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığı döneme denk geldi. Bunun üzerine Başkan Saadettin Saran'ın evinde bir arama yapıldı. Kendisinin de ifadeye davet edildiğini öğreniyoruz şu anda. Şimdi burada son cümlenin üzerinden gidelim. Türk Ceza Kanunu'nun 190. maddesi mi, 191. maddesi mi? Yani burada belki de en çok bizi bundan sonraki süreçle ilgili aydınlatacak bölüm bu. Özel yer, donanım veya malzeme sağlama meselesi var. 190. madde. Şimdi biz dün bu maddeleri aktardık. Çünkü ben de dahil bazı şeyleri biraz yanlış yargıyla da aktardığımızı anladım. Biraz derinlemesine inince ilgili maddeler bunlar. Bu suçlama ile ilgili daha kötü olan madde. Yani sadece kullanmak değil, işin içinde, ki sanırım burada kullanmasanız da bu maddenin hükmü altına giriyorsunuz. Çünkü yer sağlarsanız, yani bu kendi evi olabilir, başka bir mekan olabilir. Herhangi bir yerde bir uyuşturucu madde tüketilsin diye davetçi olursanız, evinizi açarsanız, farklı bir mekanı bunun için tasarlarsanız. Donanım, bu maalesef ki bu zıkkımın 1000 türlü herhalde tüketim biçimi var. Onlarla ilgili herhangi bir şeyi, yani uyuşturucunun kendisi olmasa da anladığım kadarıyla, eğer sağlarsanız o da bu maddenin kapsamında ve malzeme sağlayan aynı yere geliyor. B bendi, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan. Şimdi bu Saadettin Başkan'la ilgili değil bence. Çünkü sadece kendisiyle ilgili bundan bahsediliyor. İşte ifadeye çağrıldı. Fakat şöyle bir şeyden bahsetti hukukçular, ceza hukukçuları. Ortamda bulunmak ve orada para karşılığı olmak zorunda değil hiçbir şekilde. Kullanmak ve yanındakine de teklif etmek. Bu maddeye giriyor. Artı... yani bende var, sana da vereyim dese de mi bu oluyor? Evet, bu oluyor işte. Yani para karşılığı vermesi gerekmiyor. Temin etmeyi biz zannediyoruz ya. Ya gel işte ver bu kadar para, al şunu gibi. Öyle değilmiş. O ortamda bulundu. Bir de tadına bakar mısın demesi bile suça dahil oluyor. Ve bir madde var, yasaklı maddelerden biri. Eğer oysa kullandığı madde, yasaklı madde, hani isimleri var ya bunların, onu kullanmayalım şimdi. O yasaklı maddeyi kullandıysa... Bu soruşturmada genelde ismi geçen mi? Evet, o. Tamam. Hani kullanabiliyorsanız söyleyin. Yani söyleniyor çünkü zaten tespit çıkınca kokainden bahsediyoruz. Kokain ise yarı oranında ceza artıyor. Hani diyor ya 10 yıla kadar. O işte yarı oranında artıyor. Dolayısıyla burada aynı ortamda olmak, temin etmek, yer temin etmek ya da maddeyi temin etmeye bu giriyor. Hadi bizim evde toplanalım. Gelenler de kullandıysa geçmiş olsun. Zaten diğer anladığım kadarıyla satıcılıkla ilgili başka bir madde de var. Burada kullanıcı olanlar ya da birilerine kullandırmak için bir mekan ayarlayanlar, hadi gelin biz de bu işi yapalım diyenler ya da bende var sana da bir vereyim diyenler de bu madde kapsamına giriyor diyor Fatih Demirkol. Onun C bendi de zaten hangi ceza ile cezalandırılacağını düzenliyor. Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, yani bilgilendirme yapsam bile, özendirmek bile sanırım bu anlamda. Kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10.000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır diyor ki
benim anladığım kadarıyla, benim de öğrendiğim kadarıyla bu suç kapsamında herhangi bir şekilde ceza alınırsa bu işin yatarı var ilk planda. Şimdi bir de 191'i getirelim çünkü orada bir şeyi yanlış biliyoruz, bildik, söyledik sanırım. Çünkü hemen hemen herkeste bu yargı oluştu. Nereden geldiğini de söyleyeyim. Şimdi bazı isimler, bunu açıklamakta fayda görüyorum. Bazı isimler davet ediliyor ya da gidip gözaltına alınıyor. Ardından da kullanmış mı kullanmamış mı diye o testlere tabi tutulacak sağlık merkezine, adli tıbba ya da hastaneye götürülüyor. Ardından da onun sonucunun gelmesi beklenene kadar salı veriliyorlar. Ama bu soruşturma kapsamında salınanlar var, salınmayanlar var. Salınmayanlar anladığım kadarıyla 190. madde kapsamında zaten gözaltı süresi tamamlanıyor. Devamında da tutuklanıyorlar. Ama bu madde kullananları düzenleyen madde. Cezasızlık gibi bir algı var bu işte. O da yanlış. Hemen onu anlatayım. Zaten bu maddeler Türk Ceza Kanunu'nun herkesin anlayacağı dilden, o hukuki dilden değil en azından. 191'e göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın aldıysanız, kabul ettiyseniz birinden, yani biraz önce Fatih Demirkol'un dediği gibi bir ortamdasınız, 190. maddeyle düzenlenen şekilde bir kişi size eğer teklifte bulundu ve siz de kabul ettiyseniz satın almanıza gerek yok. Var olanı tüketmek üzere alırsanız veya bulundurursanız ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapiste cezalandırılır diyor. Burada bir hapis cezası hükmü var. Yine Türk Ceza Kanunu madde 191'e 2'ye göre bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4-12-2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171. maddesindeki şartlar aranmaksızın 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Şimdi bazen deniyor, ben de diyordum zaten ondan sonra da Enes Geyik bizim yargı muhabirimiz ilgili maddeleri sağ olsun benimle paylaştı. Ondan sonra da bunları söyleyebiliyorum. Bu konuda madde diyor ki siz ilk kez böyle bir işe bulaştıysanız sizi denetimli serbestliğe tabi tutuyoruz. 5 yıl boyunca bir daha bu haltı yememenizi istiyoruz. Bununla birlikte anladığım kadarıyla düzenli olarak da periyodik olarak da bu testler yapılmaya devam ediliyor 5 yıl süreyle. 5 yıl süreyle bir daha aynı suç işlemezseniz bir yere işlenmiyor. Siz bu suçtan kurtulmuş oluyorsunuz amiyane tabiyle. Yırtmış oluyorsunuz. En azından devlet diyor ki bir kere yakaladım bir daha yapma, onu bırakıyor. Ama bu 5 yıl içinde eğer bir kez daha testiniz pozitif çıkarsa diğer sayfayı verin şimdi. O zaman da diyor ki ilk defa uyuşturucu madde kullanma suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli için hemen kamu davası açılmaz. TCK madde 191'e 3'e göre de erteleme süre zarfında yani bu 5 yıl süresince şüpheli hakkında askeri 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Böylece kişiye uyuşturucu maddeden uzak durması, bir daha kullanması veya maddeyle yakalanması halinde kamu davasının açılacağı bildirilmiş olur. Yani eğer bu yapılan testler sonucunda 5 yıl süresince bir kez daha aynısı olursa o ilk maddeye gidiliyor ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını içeren davada açılıyor. Bir daha herhangi bir şeye bakılmıyor. Peki bunu yapan bir kulüp başkanıysa evet. O zaman ne oluyor? Spor kanununa göre kulüp başkanı bu tür durumlarda sadece madde kullanımı değil, herhangi bir konuda 1 yılı geçen bir ceza alırsa başkanlığı düşüyor. O zaman tekrar bir başkan seçilmesi gerekiyor. Ama dernekler kanunuyla başlayan süreçte spor kanununda da aynı. Başkan ayrı, yönetim ayrı seçildiği için yönetim, başkan vekili yönetiminde faaliyetlerine devam edebilir. Artık karar hemen verilmeyeceği için. Şimdi Başkan Saadettin Saran için konuşuyoruz. Şimdi çağrıldı ve hakkında bir soruşturma başlatıldı. Diyelim ki bu soruşturma davaya döndü. Başkanlığı düşmüyor hala. Ne zaman ki ceza aldı ve hükmü çıktı. Hüküm çıktıktan sonra süresi de 1 yılı geçti. Öyle bir durumda başkanlığı düşüyor. O zaman olağanüstü genel kurul kararı alınır genellikle ve o saate kadar olağanüstü genel kurulun yapılacağı döneme kadar yönetim görevine devam eder. Başkan vekilinin başkanlığında görevine devam eder. Sonra duruma göre olağanüstü genel kurul kararı alınabilir. Merak edenler için söyleyelim. Şimdiye kadar Saadettin Saran'dan açıklama sanırım yok. Ya da yok. Var biz mi duymadık? Yok şu ana kadar yok. Sadece yakınlarından alınan bilgiye göre ifadesiyle Türkiye'ye döneceği. Şu anda yurt dışında olduğu için herhangi bir işlem yapılamadı ya da işte ifadeye davet edildi ama gelemedi çünkü yurt dışında şu anda.
Ama döneceği, bir iki gün içinde döneceği ifade ediliyor. Peki kulüpten herhangi bir açıklama var mı? Yok, şu anda kulüpten de zaten yok. çok erken, biliyorum. Bir Tabii. de yayındayız. Varsa bile Çok hızlı girdik sen yayına. öğrenemedin henüz, Evet. ama varsa da bana da bildirin, en azından söyleyeyim. Çünkü şimdi inşallah değildir. İnşallah bu İnşallah, tabii. gözaltı sürecinin sonunda çıkmaz. Çünkü bu sadece Saadettin Saran'ın meselesi olmaktan çıkıp Değil. başka bir şeye dönüşmüş olur. Olursa peki, diyelim ki test yapıldı. Testin sonucu da anladığım kadarıyla 4-5 gün içinde çıkıyor. Çıktığında da eğer kullandığı tespit edilmiş olursa, yani 190'a 191. girerse. madde, 190 hadi o bilmiyorum şimdi, o hani yeri tasarladıysa birileriyle aynı O da şey, o ifadeyle başka bir şey. alakalı bir şey, evet. Yani oradaki çizgiyi bizim bilmemiz mümkün değil. Çünkü sadece tüketicisi mi bu kişi, çağrılanlar, yoksa gerçekten hani temin edip bunun partisini düzenleyen kişiler mi, biz bunları bilemiyoruz. Ama açıkçası şimdiye kadar Habertürk üzerinden başlamış olan bu soruşturmada, ki öncesine de gidelim, bu orada da başlamadı. Belki tabiri de düzeltmek lazım. Bir 3 tane ya da 4 tane oyuncu vardı. Baştan bir alındılar. Onlar testler yapıldı, bırakıldılar. Onların öncesinde de bir başka ismin sessiz sedasız bu soruşturma dahilinde birkaç gün öncesinde aynı şekilde çağrıldığıyla da ilgili bilgi var. Ama şimdi genişleyerek gidiyor. Ama iki isim tutuklandılar. Ya da biri henüz gözaltında, tutuklanma zamanı gelecek. Diğeri tutuklandı. Onlar anladığım kadarıyla 190. madde, anladığım kadarıyla da değil, onunla suçlanıyorlar. 190. madde kapsamında savcı diyor ki bu insanlar sadece tüketicisi değiller bu zararlı maddelerin. Aynı zamanda yer ayarlıyorlar ya da kullanım için insanlara teklifte bulunuyorlar. Hangisinden ötürü olduğunu bilmemiz mümkün değil. Ama sonuç itibariyle oradaki suç başka bir şeye dönüşmüş oluyor. Onun müeyyidesi de farklı. Davranış biçimi de hem polis tarafından hem yargı cephesinden farklı oluyor. Peki şimdi, yani dediğim gibi inşallah değildir. İnşallah değildir. kullanmamıştır. İnşallah hiç alakası yok. Herhangi bir maddenin çerçevesinde olmaz. Şüphe vardır. O şüpheyi değerlendirmek için. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim. Nasıl gidilmiş olabilir buraya? Birkaç tane bu işin temin eden satıcısı var. Hatta bir tanesi birçok ismi de verdiği için o etkin pişmanlıktan yararlandı ve dün geceydi ya da evvelki geceydi, hepsi birbirine karıştı. O salı verildi. Ama ondan sonra birçok tanınan, tanınmayan, birileri tarafından tanınmış olan ama işte kamunun önünde olan isim ifadeye çağrıldı, testler alındı. Aynı zamanda birkaç tane de yine onun gibi bu işi yapan farklı satıcılar da bugün itibariyle gözaltına alınmış durumdalar. Onu da söyleyelim. Şimdi Saadettin Saran'ın testi pozitif çıkarsa, geldi, alındı. İnşallah Peki, çıkmaz. çıkmaz. Ben üçüncü kez aynı temennide bulunayım. Öyle olursa Fenerbahçe'de hani o biraz önceki dernekler kanunu, ceza kanunu şu maddesine bakılır mı, yoksa bırakır mı? Fenerbahçeliler, kongre üyeleri, heyeti, neyse kimler belirliyorsa, açıkçası tabiri tam gerçekleştiremiyorum. Bıraksın diye baskı yapar mı? Yani kongre üyeleri burada karar verici. Başkan seçen de onlar. Kongre olursa oy verecek olan da onlar, ama taraftarın nabzı da tutulur. Şu an için bu konuyla alakalı çok net bir tablo göremiyoruz. Çünkü paldır küldür yayına girdik. Doğru, Yayına girmeden doğru, çok doğru, az önce doğru. haberi aldık. Yok, sen işin içindesin yani. Şimdi ya böyle bir şöyle, şey şimdiye kadar herhalde duyduğumuz bir şey değil. Değil. Mi? Yani mi? böyle bir şey duymadık. Şimdi daha önce bir Aziz Yıldırım'ın işte 3 Temmuz sürecinde yaşadığı Evet. bir kumpas bölümü vardı. Doğru. Orada camia şuna kanaat getirdi. Dedi ki camia, bize bir oyun oynanıyor. Biz başkanımızın arkasındayız. Sonuna kadar onu desteklemeye devam edeceğiz. Ve o süreç tamamlanıncaya kadar, başkan hapisten çıkıncaya kadar 1 yıl hapis yattı Başkan Aziz Yıldırım. Camia tamamıyla arkasındaydı. Fakat o konu bir kumpas meselesiydi, bir mücadeleydi ve 3 Temmuz bambaşka, ve bunun bir parçasının da 3 Temmuz olduğu çıktı ortaya. Fakat şimdi bu başka bir hikaye. Burada camia nasıl tepki verir? Şu an kestiremiyorum, ama genel intiba olan ya da konuşulan, şu ana kadar en azından çok küçük bir dairede konuştuğum insanlar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın isminin önünde böyle bir sıfatın olmasını pek yakıştıramayacakları ve bu konuyla alakalı başkanın da eğer öyle bir şey, Allah korusun, söz konusu olursa zaten kendisinin gereğini yapacağı şeklinde bir beklenti içindeler, ama bunu zaman gösterecek. O zaman daha sağlıklı değerlendiririz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten paldır küldür yayını aldık Fatih Demirkol'u elindeki bilgilerle.
aynı zamanda da aslında olabileceklere dair aramızda tahmini yapabilecek en güçlü isim olarak. Başta söylediğimi yine söyleyeyim. İnşallah doğru çıkmaz. İnşallah bir şüphe vardır, bir zan oluşmuştur ya da birileri bir şey söylemiştir. Yanlış çıkar ama doğru çıkarsa da testte pozitif çıkarsa o zaman futbol adına başka şeyler de konuşulacak Konuşacağız o anladığım zaman, kadarıyla. konuşacağız.